Gerçek nedir? Yaşadığımız dünyayı gerçekten mi görüyoruz, yoksa sadece zihnimizin bize sunduğu bir yansıma mı? Her gün gördüğümüz şeylerin çoğu, belki de zihnimizin bize sunduğu bir illüzyondan ibaret. Örneğin, sabah uyanıp pencereyi açtığınızda gördüğünüz güneş ışığı gerçekten o şekilde mi var? Yoksa beyninizin renk ve ışık bilgilerini işleyerek oluşturduğu bir gerçeklik mi? Her bakış açısı, her duygu ve düşünce algımızı şekillendiriyor. Sizce gerçeklik gözlerimizin önünde mi, yoksa zihnimizin derinliklerinde mi gizli? Düşüncelerinizin sınırlarını zorlamaya hazır mısınız? Hadi derin yolculuğa başlayalım. Platon'un mağara alegorisi, insan zihninin gerçeklik kavramını sorgulayan binlerce yıllık bir düşünce deneyi. Düşünün, doğduğunuzdan beri karanlık bir mağarada zincirli olsaydınız ve sadece duvarda gölgeleri görebiliyor olsaydınız, gölgeler sizin gerçekliğiniz olur muydu? Ama mağaradan bir kişi kurtulup dışarı çıktığında gerçek ışığı gördüğünde zincirdekiler ona inanmaz. Bu alegori, algılarımızın sınırlı olduğunu ve çoğu zaman gördüklerimizin gerçekliği tam olarak yansıtmadığını hatırlatıyor. Orta Çağ filozofları da benzer sorular sordular. Thomas Aquinas, algının Tanrı ve doğa anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini tartıştı. Leonardo da Vinci, gözlemleriyle dünyayı yorumlamanın ne kadar hassas bir iş olduğunu gösterdi. Ama yalnızca Batı düşüncesi değil, Doğu felsefesi de benzer sorularla uğraştı. Çin'de Konfüçyüs, bireyin toplum ve doğa ile uyum içinde gerçekliği nasıl algıladığını sorguladı. Hindistan'da Vedanta, algı ve gerçeklik arasında ince bir çizgi olduğunu savundu. Peki modern dünyada zincirlerimiz neler olabilir? Sosyal normlar, medya, kültürel önyargılar ve teknoloji algılarımızı şekillendiriyor. Belki de bizim gördüğümüz her şey zihnimizin kendi yarattığı bir yansıma. Bu düşünce sizi rahatsız ediyor mu, yoksa meraklandırıyor mu? Descartes, "Düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek duyuların güvenilmezliğini vurguladı. Rüyalara dikkat ettiniz mi? Rüyada gördüğünüz her şey çok gerçek gelir. Uyandığınızda bunun sadece zihnin bir ürünü olduğunu fark edersiniz. Beyin, duyularımızdan gelen sinyalleri işler ve kendi gerçeklik haritasını oluşturur. Modern nörobilim, beynin gördüğümüz ve hissettiğimiz her şeyi sürekli yeniden yorumladığını gösteriyor. Renkler, sesler, dokular, kokular, tüm bu algılar kişisel geçmişimiz ve kültürel deneyimlerimizden etkileniyor. Örneğin bir batılı için kırmızı renk uyarıcı ve dikkat çekici olabilir. Ama başka bir kültürde kırmızı yas rengi olabilir ve tamamen farklı bir algı oluşturur. Kuantum fiziği, gerçekliğin sabit olmadığını, gözlemcinin varlığına bağlı olarak değişebileceğini öne sürüyor. Matrix filminde gördüğümüz gibi, gerçeklik yalnızca algımızın bir yansıması olabilir. Şimdi kendinize sorun, beyniniz size her zaman doğruyu mu söylüyor, yoksa gerçekliği sadece yorumluyor olabilir mi? Algılarınız ne kadar güvenilir? Gerçekliği doğru şekilde kavrayabiliyor musunuz? Bugün fark ettiğiniz bir şey, dün sizin için tamamen farklı bir gerçek miydi? Sosyal medya ve dijital dünya, gerçeklik algımızı sürekli yeniden şekillendiriyor. Fotoğraflar, videolar, haberler bize yalnızca seçilmiş bir bakış açısı sunuyor. Algoritmalar ne göreceğimizi ve neye inanacağımızı belirliyor. Çoğu zaman farkında olmadan kendi gerçeklik anlayışımızı bu filtreler üzerinden inşa ediyoruz. Örneğin bir influencer'ın mükemmel görünen hayatı çoğu zaman yalnızca seçilmiş anlardan oluşur. Biz bunu gerçek olarak algılıyoruz. Haberlerde gördüğümüz bir olay, farklı kaynaklardan aktarıldığında tamamen farklı yorumlanabilir. Gerçeklik, gözlerimizin önünde değil, dikkatle düşündüğümüz ve hissettiğimiz anlarda ortaya çıkıyor. Algılarınızın çoğu dijital dünyadan etkileniyor mu? Çevrenizde gördüğünüz her şeyin arkasında bir seçim veya filtre olduğunu fark ettiniz mi?
farklı kültürler, gerçeklik ve algı konusunda benzersiz bakış açıları sunuyor. Hindistan'da Vedanta felsefesi dünyayı maya yani illüzyon olarak tanımlar. Her şey geçici, gerçek öz daha derindir. Zen felsefesi zihnin sürekli dünyayı yorumladığını ve gerçek dediğimiz şeyin çoğu zaman zihinsel bir yansıma olduğunu vurgular. Antik Mısır'da ölüm ve öteki dünya yaşamın farklı boyutlarını gösterir. Maya medeniyetinde ritüeller ve takvimler gerçeklik algısını şekillendirir. Sizce kendi algımızın ötesine geçip gerçekliği tam olarak görebilir miyiz, yoksa gördüklerimiz her zaman sınırlı mı kalacak? Gerçekliği algılama biçiminiz değişirse, dünya ve insanlar hakkındaki tüm fikirleriniz de değişir mi? Meditasyon veya farkındalık deneyimleriyle algınız değişti mi hiç? Kendi hayatınızda gördüğünüz her şey gerçekten yaşadıklarınız mı? Yoksa zihninizin yorumları mı? Bir an durun ve çevrenize dikkatlice bakın. Gözlerinizin gördüğü, beyninizin yorumladığı ve inandığınız şeyler arasındaki fark ne kadar büyük? Şimdi küçük bir deney yapın. Bir gün boyunca gördüğünüz her şeyi not edin ve her olayın sizin algınızla mı, yoksa nesnel gerçeklikle mi ilgili olduğunu düşünün. Rüyalar, hayal gücü, sezgiler, bunlar da birer gerçeklik değil midir? Belki gerçeklik yalnızca gördüklerimiz değil, düşündüğümüz ve hissettiğimiz anlarda ortaya çıkıyor. Bu yolculukta algılarımız, zihnimiz ve inançlarımız arasındaki ince çizgiyi keşfettik. Gerçeklik, düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve büyüleyici olabilir. Bir sonraki videoda insanlığın en eski inançlarını ve onların gerçeklik anlayışlarını inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Çünkü bu yolculuk düşündüğünüzden çok daha derin ve sürprizlerle dolu olacak.